Merhaba, Doktor Atilla Şengöl benim adım. Tükürük bezi taşlarının tedavisi konusunda 20 senedir çalışıyorum. Yani 20 senedir CL endoskopi yapıyorum. 2007 yılından beri yani yaklaşık 17 senedir de kanal içi taş kırma yapabiliyorum. Tükürük bezi taşları çok çeşitli boyutlarda. Genellikle 5 ila 7 milimetrenin üzerindeki taşlara büyük taşlar deriz. Bunlarda CL endoskopik tedavi imkanı çok fazla değil. Elinizde eğer kırma yöntemi yoksa bu tip taşları çıkartmak oldukça güç. Kanal içerisinde oluyor. Bazen taşlar bezin içerisinde oluyor. Büyük bir taş üstelik de bezin içerisindeyse genellikle bezin çıkartılması öneriliyor. Ama ben burada kırma yöntemiyle ne tip taşları çıkartabileceğimi size göstermek istedim. Daha önce çeşitli videolar hazırlamıştım. Çeşitli boyutlarda yine büyüyecek taşların kırılarak çıkarılmasına ait videolar var. Ama bu çok büyük bir taş. Özellikle büyük bir taş koydum ki hani ne derecede çalışabiliyoruz, hangi seviyede çalışabiliyoruz onu görmenizi istedim. Şimdi vakayı size tanıtayım. Bu hasta 23 yaşında bir erkek. Sol çene altı tükürük bezinde iltihaplanma ile başvurdu. 15 ay önce de antibiyotikle tedavi edilmiş. Tekrarlayan şişlikleri 11 ay boyunca devam etmiş. Sonunda hastaya bir merkezde çene altı tükürük bezinin alınması önerilmiş. Bir meslektaş CL endoskopi ile şansı var mı diye bana göndermiş. Muayenesinde sol tarafta bezi ve taşı ele geliyordu. Tükürük kanalının ağzından masajla birlikte yoğun bir salgı geliyordu. Tomografisinde burada görüyorsunuz 28 mm çapında yani neredeyse 3 santim uzunluğunda ve 13 mm genişliğinde bezinin içinde bulunan taşı görünüyor. Bu büyüklükte bir taş sadece CL endoskopi ile çıkmaz. Taş kırma yapmak lazım. Kırma eşliğinde girişimsel CL endoskopi planladık bu hastaya. Bu hastanın endoskopisi, CL endoskopisi. 5 santimetre derinde taşına ulaştık. Kanalı tamamen tıkamış görünüyor. Bu kırma çalışması havalı taş kırma yani pneumatik litotripsi diyoruz buna. Bu metal çubuk 0,6 mm çapında 1,6 mm çapındaki CL endoskopun içinden çalışıyoruz. Çalışma kanalı da 0,8 mm. Yani kürdan içinden iğne ile çalışıyoruz. Burada taşta delik açtığımı görüyorsunuz. Şimdi hızlandırıyorum çalışmayı. Çünkü bu 4 saatlik bir video. Eğer hepsini göstermeye kalksam burada çok sıkıcı olur. Ama merak etmeyin, hızlı da olsa anlayacaksınız. Taşı adeta içini kazıyorum. Burada oluşan parçalar, meydana gelen küçük parçaları yıkama veya forsepsle çıkartıyorum. Burada ona yer vermedim uzatmamak için. Bu parçaları çok iyi ufalamak lazım. Ama benim işim zaten bu tür taşlarla uğraşmak. 2004 yılında CL endoskopi yapmaya başladım. Kırmayı da 2007 yılında bu işe uyarladım. 2007 yılından beri yani bu sene 2024 desek 17 senedir kırma yapıyorum. Taşın gömülü olan kısımları da dönüyor. Kanalda görünür hale geliyor. Normalde kanal 2-2,5 mm desek 1 santimetre bu gördüğünüz 3 santimetre uzunluğunda. Sonuçta bazı yerleri gömülü oluyor ama çalıştıkça kanalda görünür hale geliyorlar. Taş parçaları çok ufak olmalı. Çünkü bunlar keskin kenarlıdır. Yeteri kadar küçük olmazlarsa kanalı çizer veya zarar verirler. Bu da çalışmanın sonlanmasına sebep olabilir. İyice ufalıyoruz göründüğü gibi. Bu tabii çok zor bir çalışma. Kesinlikle kolay değil. Hatta bezin ameliyatından daha zor. Ama herkesin işi farklı. Benim işim de bu.
iyice ufalıyoruz taşları. Kanaldan çıkarken zorlamasınlar diye. Şimdi burada artık son kırıntılar, böyle bulutsu şeylerin arasında küçük taş parçaları, onları da iyice temizliyorum. Yıkamayı yapıyorum. O yüzden böyle uçuşuyormuş gibi görünüyor. Bu forceps dediğimiz cımbız gibi bir alet. Bu ince dalcıklar, hani taşın bulunduğu yerden sonraki dalcıklar, onları da yıkayarak temizliyorum. Bu taş tamamen çıktıktan sonraki görüntü. Bu güzel iyileşsin diye daha sonra bir stent koyacağız. Stenti yaklaşık 7 ila 10 gün tutuyorum. Bu şekilde darlık gelişmesini de önlüyoruz. Bu çalışma 4 saat sürdü. 1499 atış yapıp parçaların toplayabildiklerimizin burada resmini görüyorsunuz. Tekrar dikkat edin yerine. Bezin içinde görünüyor. Bezin içinde CL endoskopik olarak çok zor ama imkansız olmayan bir taşı bu şekilde çıkarttık. Bu konuda hazırlamış olduğum diğer videoları ve özellikle web sayfamı da inceleyebilirsiniz. Ben fırsat buldukça yeni videolar çekip sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu şekilde bu çalışmanın ne tip, ne boyutta taşları tedavi edebileceğini görmüş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.